Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ben İKSV Alt Kat ekibinden Elif. Wowzers İstanbul konuşuyor başlıklı sohbetimize tekrar hoş geldiniz diyelim. Hello. We're a little bit behind our scheduled time, but first of all, hello everybody and welcome. I am Elif from İKSV Alt Kat team, and this is Istanbul Talks. Bu arada Türkçe konuşmayan var mı diye sormalıyım, onu atladım. Any non-Turkish speaking people in the room? Okay, good. 1, 2, 3. Then böyle mi devam edelim? Okay. Evet, Wow Dünya Kadınlar Festivali İstanbul kapsamında genç kadınların ve kız çocuklarının sanat yoluyla güçlenmesini sağlayan Wowzers İstanbul programını biz bu yıl İKSV Alt Kat olarak ilk kez gerçekleştirdik. Bu programı Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın işbirliğiyle ve Zorlu Holding'in toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı Eşit Bir Hayat. Çok özür dilerim. Tamamdır. Alayım mı baştan? Tamam. Pekala. Süre de kısıtlı olduğu için birazcık acele etme ve sözü Wowzers'a bırakma isteğiyle. Şundan bahsediyordum. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın işbirliğiyle bu program gerçekleşti. Aynı zamanda Zorlu Holding'in toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı Eşit Bir Hayat kapsamında sunduğu destekle hayata geçirdik. Kendilerine de tekrar çok teşekkür ediyoruz. Şimdi atölyemizin ismi Çöpler, Kilimler, Pikseller. İleri dönüşüm odaklı bir atölyeydi. Bu atölyeyi hem tasarlayan hem de yürüten Pınar Akkurt burada. Aynı zamanda Wowzers İstanbul programının katılımcısı ve toplum gönüllüsü genç arkadaşlarımızla beraberiz. So I would like to talk about the project that we are a part of right now. This is the International Women's Festival, and our aim here is to empower both young women and women at large. And we are at İKSV Alt Kat, a part of Wowzers Istanbul for the first time. And it is in cooperation with the Gender Equality Approach in Zorlu Holding and Toplum Gönüllüleri Vakfı, the Society Volunteers Foundation. Our theme is waste, rugs, and pixels, and it's a part of an upcycling project. Pınar Akkurt, who is the designer, is a part of Wowzers. Ben arkadaşlarımın isimlerini de saymak istiyorum izninizle. Sena Argun, Ayşenur Ay, Şevval Çınar, Ecem Doğan, İlyas Keleş, Sevdenur Koç, Sara Önder, Sıla Soysal ve Aslı Taşçı. These are the participants that are with us right now. Şimdi bu bize ayrılan süre içinde biraz atölye sürecindeki deneyimleri konuşacağız. Bir de Wow Festivali kapsamında bazı ürünler sergiliyor bu ekip. Biraz o ürünler ve o ürünleri üretme deneyimi üzerine konuşacağız. Ben de sorularla birazcık onları yönlendirmeye çalışacağım. Şimdi ilk soruyu Pınar'a soracağım. So we are going to talk about our experience in the workshop as part of this festival, and we're going to talk about the process of how the products were made, and also we're going to talk about our trials, and I'm going to pose questions to guide the way. Pınar'cığım, hoş geldin tekrar. Peki, başlığımız çöpler, kilimler ve pikseller. Sana ilk sorum şu, bu üçü nasıl bir araya geldi? Biraz bize bunu anlatmanı rica edeceğiz ve bununla bağlantılı olarak bu atölye senin pratiğinde nasıl bir anlam ifade ediyor? So, Pınar, my first question is for you. So we're talking about waste, rugs, and pixels. How did these three concepts come together, and how does this workshop affect your practice? Hepinize merhaba. Atölyenin adı Çöpler, Kilimler, Pikseller çünkü birbiriyle alakasız görünen ama çok alakalı şeyler. Yaptığımız kilimi gördüğünüzde de anlayacaksınız. Dünyada her şey birbirine etkiliyor, her şey birbirine bağlı, o döngüsellik ve bu atık meselesi çok önemli. Hani insan hiç düşünmüyor ama dünyada tek atık çıkaran canlı insan
Onu öğrendikten sonra derdim oldu ve aslında her şey birbiriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili bir heyecanlandım. Hepimiz düşünelim, kafa yoralım ve bir şeyler yapabiliriz diye başladı. Bir şey daha anlatabilir miyim? Tamam. So, Pardon. hello. So we're going to talk about, well, waste, rugs, and pixels because these three things might look disconnected from each other, but actually they are related to each other. And you're going to find it out when you look at our rug. In the world, a lot of things, everything is bonded, and everything affects each other. And we human beings are the only organisms that produce waste. And when I found out about that, I thought that it was very interesting. And it's a way of asking ourselves what we can do, and it's a way of forcing ourselves to think. Okay. Bu kilimin hikayesi bir zeytin fabrikasında başladı. Aslında 6 sene önce bir arkadaşımla zeytin fabrikasına gittik. Bir hafta kaldık. O kadar çok kapak birikiyordu. Onlarla ne yapılabilire baktım. Sonra ters düz koyarak piksel mantığıyla desen oluşturmak. Ondan sonra da onları birbirine eklemenin yöntemi. İşte matkapla ekliyordum. Ama hep sürdürülebilir sistemler tasarlamak ilgimi çekiyor. Sadece benim yapmam değil, benden sonra başkalarının da aynı şekilde devam ettirebilmesi. Onun için de özel bir el aleti de tasarladım, özel bir delgeç. Hani hiçbir araç kullanmadan bu yöntemle ve özel tasarladığım aletle sürdürülebilir bir sistem oldu. İlk kilimi ben yapmıştım, ikinciyi hep birlikte yaptık. Dünyadaki ikinci kilimi göreceksiniz iklim müzesinde aslında. So it started with a visit to an olive factory 6 years ago with a friend. I spent a week there, and I found out how there were so many lids that were produced in that factory. And I thought of how I can bring together those lids and put them in reverse and upside down and create a pixelated pattern. And at first I used a drill, and then I developed my own tool. I also thought of sustainable practice in my work. So I thought that others should carry on with the work after me. So I used my own tool after that. And the first rug I made myself, and the second rug is a collective work, and you're going to be able to see that. Bundan sonrası zaten katılımcıların her biri ayrı işler üretti. Sözü onlara bırakacağız herhalde. Elif'e bırakıyorum. Geri And çekiliyorum. now, well, everyone has their own contribution, and they will talk about that. İrem. Çok teşekkürler Pınar'cığım. Başlangıcı sen yaptın. Şimdi Wowzers'a birazcık sözü verelim. Alt katta yaklaşık 10 atölye yaptık. Burayı ziyaret ettik her şeyin başında. Sonra iş kuruldu. Bugün bütün gün bir festival deneyiminiz oldu. Şimdi bütün bu deneyimi böyle hatırladığınızda başvururken neler hayal etmiştiniz? Şimdi bugün itibariyle nasıl bir yerden bakıyorsunuz? Biraz bu deneyimi anlatır mısınız bize? Kim söz almak isterse tamam buradan başlayalım. So now let's give the floor to the Wowzers. And we at Altcut have had about 10 workshops. And now let's talk about the process. So now you have visited the site, and today the festival is taking place. Let's talk about how you felt, what you dreamed of at the application process, and what you feel right now. Merhaba herkese, ben Şevval. Toplum Gönüllüleri Vakfı üyesiyim. O sayede katıldım bu etkinliğe. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın WhatsApp grubuna atıldığında 3 kavram beni buraya başvurmaya itti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ileri dönüşüm ve sanat. Bu üçü bir araya geldiğinde dedim ki katılmalıyım. Daha sonra daha önce hiçbir sanat işinin içerisinde olmamıştım. Korkarak geldim. İnsan bilmediğinden korkar mantığıyla. Çok verimli ve çok keyifli bir 10 hafta geçirdim. Çok sıcak bir ekipti. İKSV'nin alt katını görme deneyimine eriştim ve çok güzeldi. Herkes çok ilgiliydi. Pınar Hocam da çok ilgiliydi. Gelirken çok heyecanlıydım. Buradan ayrılırken 10 kat heyecanlı olarak ayrılacağım. Ekiple tanışmak çok iyiydi. Her şey çok iyiydi. Farklı bakış açıları kazandım. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Burada 10 kişiye yakın arkadaşla birlikteyim.
her birimizin bakış açısı çok farklı. Sanat adına farklı bakış açıları edindim diyebilirim. Ben bu 10 atölye boyunca 2 müze gezdim ve ileri dönüşüm kavramını öğrendim. Daha önce müze gezen bir insan değildim ama arkadaşlarım da kendileri daha önceden gezdiği sergilerden bahsedince deneyimlemek istedim. Böyle diyebilirim. Katıldığım için çok mutluyum. Beni dahil ettiğiniz için çok teşekkür ederim. So, my name is Şevval. I'm a member of the Society Volunteers Foundation, and when the idea was first shared on the WhatsApp group, the three concepts that were in the fore grabbed my attention: gender inequality, upcycling, and art. And when I saw these three combined, I said, that's where I want to be. And art is something that I was not involved in before, and I was quite scared, I would say, because you're scared of the unknown. But it was an incredibly fruitful 10 weeks, and it was very, very fun at the same time. Everyone was very helpful, very friendly. Pınar from Altkat and all the other people were very interested in what we were doing. And we worked very well with the team, and we also had the chance to develop our perspectives. And all the participants brought in their own perspectives in art and in other things. And I visited personally 2 museums, and I found out about the concept and learned about the concept of upcycling. I was not a museum visitor before, and I was informed about exhibitions from my friends. So that was that for me, and I'm very happy to be a part of it. Thank you for having me. Teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen var mı? Daha sorularım var. Evet, hadi bir de oraya verelim. Anyone else? I have more questions. Merhaba, ben Aslım. Aslı Taşçı. Soyadım yanlış yazmışlar böyle. Ben Aslım. Öncelikle İKSV Altkat ekibine ve Pınar Hocama, TOG Vakfı'na, Irmak'a ve Elif Naz'a çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi bir araya getirdikleri için çok şanslıyım. Çok şanslıyız. Çünkü hepimiz o süreç içerisinde birbirimize katlanmayı öğrendik. Birbirimizin eksiklerini kapatmaya çalıştık ve kapattık da. Bir takım olmayı öğrendik. En başta da bu var. Açıkçası bu başvuruyu yaparken bir biyomühendis olarak ilgimi çeken yanı geri dönüşüm ve ileri dönüşüm başlıklarıydı. Bir de kilim. Kilimlere ayrıca bir ilgim vardı o sıralar. İleri dönüşüm kısaca işte etraftaki atıklar, nesnelerin bir tasarım, yani bir geri dönüşümün daha bir versiyonu. Hani bir şey eklemiyorsun ama bir şey dönüştürmüyorsun ama bir tasarım çıkartıyorsunuz ortaya. Ve bu benim gerçekten çok ilgimi çekti. Düşünsenize, bir poşeti alıyorsunuz, çiçek yapıyorsunuz ve o çiçeği bahçenizde bir yere asabilirsiniz ya da evin duvarına ya da herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. O poşetin işte etrafta dolanması, doğaya zarar vermesi yerine evinizde, bahçenizde bir tasarım olarak görebilirsiniz. Bu birçok canlının hayatını kurtarabilir. İşte denizlerimizi daha temiz bir yer haline getirebilir. Biz gerçekten bu işi yaparken ben bu motiveyle yaptım bu işleri. Ve kilimimiz zaten görmüşseniz ne kadar güzel olduğunu bir de siz söyleyebilirsiniz. Çünkü ben çok beğendim. Hello, my name is Aslı Taşçı. I would like to thank everyone at İKSV Altkat, Pınar, and Society Volunteers Foundation, Irmak, and Elif Naz, who brought us together. Thank you so much for doing that. We're all very happy that we were together because we all learned to tolerate each other, and we also filled the gaps that we had in each other.
And at the same time, we learned how to work as a team. And I applied as a bioengineer for a couple of reasons. One was that I was interested in rugs, and I was interested in the concept of upcycling. And it's about the notion of how the waste that you see around is all actually an object. So you, for example, take something, but you don't add anything else to it. You don't really transform it, but you turn it into a concept of design. So take, for example, a plastic bag. You can design a flower with it, and rather than having it float around in the wilderness, you have it maybe in your garden as an accessory or on your wall. So this way you prevent that from damaging the environment, and it turns into an object of design in your garden maybe. That way you can protect lives, and also you can protect the sea, keep it clean. This was my main motivation, and actually when you see the rug, you will find yourself that it's very beautiful. Çok teşekkür ederiz. Konu kendiliğinden tasarımlara geldi. O zaman biraz oradan bahsedelim. İklim Müzesi'nde sergileniyor üst katta kilimimiz. Görmediyseniz görmenizi öneririz. Aynı zamanda da sivil alandaki standlarda bu çiçekleri naylon poşetten dönüştürülen yaka iğnelerini hem yapıyorlar hem veriyorlar ziyaretçilere arkadaşlarımız. Şimdi bu tasarım süreciyle ilgili birazcık sorayım. Kilim evet kolektif bir iş ama her birinizin kendi desenleri var içinde. Yani bireysel çalıştınız, sonra onlar Pınar'ın tasarladığı sistemle birleştiler. Gene hızlandım, yavaşlayayım. Bu bireysel tasarımlarınızı yaparken hangi hikayelerden ilham aldınız, neler size ilham verdi diye sorayım. Çevrilsin, sözü sana vereyim. So you can see the rug in the Climate Museum upstairs, and also you can see those plastic bags turned into flowers or badges in the civil area on the campus. So let's talk about the design process of the rug. So the rug made itself is a collective work, but at the same time, it combines all of your individual patterns. And so you brought in your individual patterns, and Punar used a system to bring it into this rug. So my question is, what kind of stories went into the patterns that you designed individually? Öncelikle merhaba, sesim geliyor mu? Benim adım Ayşenur, soyadım Ay. Ben kilimimi tasarlarken aslında şöyle bir hikayeden yola çıktım. Hepimiz, yani her birimiz hayallerimizdeki meslek için hem toplum tarafından hem de sistem tarafından birçok sınavlarla mücadele ettik ve birçok hayallerimizdeki meslek uğruna birçok mücadele verdik. Ben de bu fikirden, yani bu hikayeden yola çıkarak hayallerindeki meslek uğruna mücadele eden tüm genç kızlara öncü olması, bir ışık olması adına Cumhuriyet'teki, yani mesleklerde öncü kadınları, mesleklerinde öncü Cumhuriyet kadınlarını bir resmettim. Yani onları kilimime tasarladım. Ve böylece tüm genç kızlara öncü olsun. Yani onlar yaptı. İşte kilimimde fotoğrafçı vardı. Daha sonra birçok aktivist vardı. Birçok meslek dalından insanlar vardı. Ve bunlar Cumhuriyet zamanındaki kadınlar. Bu mesleklere öncü olmuş kadınlar. Onlar yaptı, siz de yapabilirsiniz. Hayallerinizdeki meslek uğruna asla hiçbir şey sizi vazgeçirmesin. Her zaman üstesine gidin. Bu yol çok zorlu bir yol ama onları görüp daha çok hırslanıp onlar yaptı, ben de yapabilirim ve benden sonraki nesile de ben de ışık olabilirim diye böyle bir kilim tasarladım. Teşekkür ederim. Thank you. My name is Ayşenur Ay. When I designed the pattern for the rug, here is the story that I was inspired by. So as we try to choose our professions, as we try to achieve that dream of becoming a certain professional, we are tested by the society or by the system that we live in, and we are always challenged. We fight for the professions that we want to be experts in. And this is the story that inspired me.
I wanted to lead the way. I wanted to light a candle for young women who want to follow certain professional paths. And for that, I chose women in the early republic that led the way for certain professions. So I chose photographers, activists, and actually people, women that led the way in so many professions in the early republic. So the message that I wanted to pass was that those people, those women were also challenged, but they did it. So can you. So it's going to be a challenge. It's going to be an arduous journey for you, maybe. But look at those women that came before you in the early republic, and be inspired by them, and you can also do it. So that was what was in my mind, and thank you. Teşekkür ederim. Bu soruyu yanıtlamayı gerçekten çok istiyordum ben. Galiba bundan ses çıkmıyor ama sesim duyuluyorsa. Tamam, teşekkür ederim. Ben Sara. Aslında önce çiçeğimden bahsetmek isterim. Çünkü ben birkaç gündür tamamen bununla geziyorum. Okula bununla gidiyorum. Üniversitede deli olduğumu sandılar. Daha sonra anlatınca onlar da ikna oldular bu duruma. Ve daha sonra onlar için yapmamı istediler. Tabii ki yardımcı oldum ve öğrettim aslında. Bütün bir sınıf olarak çiçeklerle geziyoruz şu an. Ve çok tatlıyız bence. Siyasal okuyorum ben bu arada. Bölümümle biraz alakasız ama aslında olması gereken bence. Normale çevirmek istediğimiz şeyler bunlar. Daha sonra kilimdeki desenimden bahsedecek olursam ben aslında yanlış bildiğimiz ama doğrusuna çevirmek istediğim kavramları yazdım. Bunların bir kısmı, yani ön taraftaki kavramların tamamen kadınlar üzerine. Aslında bizi güçlendiren kelimeler, kavramlar ve aslında bayan kadın gibi aslında neyi nasıl öğrendiğimizi değiştirebilmek adına. Arka tarafında ise tamamen LGBT sözlüğünden aldığım ve artık kullanmamız gereken bir sözlük olan aslında bir sözlükten kullandım kelimelerimi ve artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Öncelikle biz kadınlar olarak, daha sonra tüm toplum, aslında tüm dünya olarak bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden kavramlar ve kelimeler üzerinden aslında kilimimi tasarladım. Ve kilimi tamamen görecek olursanız aslında kırmızı üzerine beyaz harfler biraz da bizi temsil ediyor. Artık pembelerin, mavilerin dışına çıkıp bütün renkler bizim, beyazlık bizim, şeffaflık bizim, siyahlık, karanlık, derinlik yine bizim demek istiyorum. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Harika, çok teşekkürler. I was waiting for this question for a long time, actually, and I want to start with the flower that I have. I've been wondering about with this flower on my head for a couple of years now, and I go everywhere with this flower. I go to university with it, and people at university thought that I was a mad person, but they also wondered about it, and I helped them, and I taught them how to design it. So now, all in our classroom, everybody has these flowers, and which I think is very sweet. I'm studying political science, by the way, and it might look quite unrelated to what I have done with this project, but I think this is what we should do. We should think out of the box. And as for what I did for the rug, I wanted to use words and concepts that we take for granted, but that we should challenge and change. Like, for example, the words in Turkish bayan and kadın, how we should replace the word bayan with kadın, women. And so I wanted to think of concepts and words that would empower women. So that's what I did on the front side of the rug, and on the back side, I made references to the LGBT glossary that I think is quite important. And I believe that we have to change certain words that we use, concepts that we use. And we women and the society and the world at large, I think, needs to change. And in terms of how I used colors,
I applied white on a red background to just point out the fact that we should go out of the binary of pinks and blues, and we should own blacks as well. We should own the darkness of the black, and we should own all other colors. So that's that. Teşekkür ederiz. Ya bu konuda daha çok konuşmak isteyen olduğunu düşünüyorum ama bağlantılı bir sonraki soruyu sorayım. Birlikte cevap verirsiniz belki. Orada bir takım pazarlıklar oluyor. Sen söyle, ben söyleyeyim. Peki şöyle sorayım. Gene yani atölye deneyimiyle, gene üretimlerinizle alakalı ama bu üretimler sırasında, bu ileri dönüşüm ve kilim tasarımı sırasında böyle güçlendiğini düşündüğünüz, yani bu deneyimin sizde güçlendirdiğini düşündüğünüz, kendi yapabildiklerinizle ilgili yeni fark ettiğiniz şeyler oldu mu? Acaba böyle keşifler, hisler? Evet. Sıla. So maybe you might want to answer this question collectively. I don't know, but there's quite a bit of a negotiation going on over there. So let's go back to what you did during the workshops and what you produced. So you did upcycling to produce a rug. And my question is, have you discovered certain things about yourselves? Have you had moments where you said, oh, this is really empowering for me. This really makes me stronger. Have you had any experiences like that? Merhaba, ben Sıla. Soyadımı kullanmayı hiç sevmiyorum. Çünkü ben seçmedim ve ataerkil bir toplum tarafından verildi. O yüzden lütfen soyadımı okumayın. Çok hoşuma gitmiyor. Bununla başlamak istedim. Yani empowerment kavramı ya da bizim Türkçe kullandığımız güçlendirme kavramı sanki birini güçlendirmesi. Yani karşı tarafın yaptığı ve yapılan kişinin de kabul ettiği bir şey izlenim ya bir kelime izlenimi uyandırıyor ilk duyulduğunda. Yani en azından benim yaptığım konuşmalardan az çok insanlardan çıkardığım şey bu ya da bizim kullanımımızdan. Ama aslında güçlenen kişi güçlenmiş oluyor. Yani biri onu güçlendirmiyor. Kendisi güçleniyor ve hani ben de bunu duyduğumda şey diye düşün. Mesela bu atölye beni güçlendirmedi. Ama bana güçlenmek için bir fırsat verdi. Yani bunun ayrımını yapmak istedim. Çünkü sanatta da biraz bu şekilde ilerliyoruz. Mesela burada söylemek istediğim çok şey var. Söyleyebileceğim çok şey var. Ama belki de gidip orada benim yaptığım kısma baktığınızda benim kendi kadınlık tecrübemi ya da ileri dönüşüm tecrübemi kusura bakmayın. Ya da genel olarak ne anlatmak istediğimi sözlerden daha iyi anlayabilirsiniz. Ve küçüklükten beri böyle sanat aşığı, sürekli bir şeyler yapmak isteyen, yerinde duramayan bir insan olarak buraya geldiğimde şunu fark ettim ki yani toplum tarafından bana bir sanatçı denilmesine gerek yok. Ama ben her zaman kendi hayatımda sanatı bir noktaya koyabilirim. Ve kendi düşüncelerimi, hislerimi, tecrübelerimi her zaman bununla ifade edebilirim. Ve ne pahalı şeylere ihtiyacım var, ne boyalara ihtiyacım var, ne de bir izleyiciye ihtiyacım var. Yani kendi kendimin izleyicisi ve takdir edeni olabilirim. Ve bu benim için çok güçlendirici bir şeydi. Bunun yanında da kendim dans etmeyi çok seviyorum. Çok utanıyorum insanların önünde yapmaya. Bu benim için inanılmaz bir kendini ortaya koyma şekli. Yani bütün duygularımı oraya koyuyorum bazen. Ve dedim ki buradasın, yaptın bir şekilde, kendini gösterdin ve buna devam edeceksin diye kendi kendime söz verdim. Artık dans edeceğim. İnsanlardan çok utanmayacağım, paylaşacağım. İstediğimi yapacağım yani. Çünkü ben kadınım ve yapabilirim. Neden yapmayayım? My name is Sıla. I'm not going to tell you my last name because I did not choose it. It's a mark of patriarchy, and I refuse to be called by my last name. Please don't tell it. I want to start by the word empowerment. And it's as though when we hear that word, there is some agent that empowers someone else, and the person that's empowered just receives it. They are on the receiving end, so they're in a way passively receiving it, accepting that power, which I don't think is accurate in this context. Because when I think of, for example, the workshop experience that I've had, I can't say the workshop empowered me. I can say that it gave me an opportunity so that I can empower myself. So I just wanted to make that distinction.
And when I think of the rug and how there was an experience of womanhood and upcycling, I think of how, like, for example, as a child, I was a lover of art and I was very enthusiastic about art, but I felt that I could express myself in a very free way, and I don't need expensive things. I don't even need spectators. I don't need paint to express myself in the way I wanted in life. It was a way for me to appreciate myself, and at the same time, I want to point out that I really love dancing, but I'm quite anxious. However, with this experience in the workshop, I learned how to manifest my experiences, my feelings, and from now on, I'm not going to feel anxious. I'm not going to feel embarrassed about dancing. I'm going to go and dance, and I feel that I can do it. We can do it because we're women. Why not? Bu soruya bir yanıt daha alalım. Hadi senden de alalım. Var mı? Gelmiyorsa bunu. Öncelikle merhaba, ben Sevde, soyadım da Koç. Şöyle, benim farkındalığım şu oldu, fark ettiğim şey bu atölyede. Ben sağlık okuyorum, diyaliz öğrencisiyim ve bir yandan spor yapıyorum, bir yandan da sanatla uğraşıyorum. Bunu Pınar hocama söylediğimde çok böyle garip bir tepki verdi. Ben de dedim ki içimden, aslında herkes böyle, herkesin içinde çok farklı cevherler var. Herkes her şeyi, yani kendi içindeki bütünleşmeyi bulunca farklı gelebilir ama insanlara evet, ben çok saçmaladım, farkındayım şu an. İnsanların ne dediğine bakmadan kendinizi tanımanız çok mühim. Kim ne istiyorsa onu yapsın. Çok heyecanlandım. Bunun yanında bir de sabırlı olduğumu fark ettim. Benim projemde bir doğal yapraklardan ben konuşmak istemiyorum. Ama merak ettim. Yapraklardan ne yaptığını merak etti herkes. Tamam, bir kadın olarak yılmak istemiyorum. Şöyle kavanoz kapaklarını kullanarak yaprakları kavanoz kapaklarının içine yerleştirdim ve üzerine reçine döktüm. Bu olayın gerçekleşmesi için 24 saat gerekiyor. Ama yetişmedi çünkü bizim bir buluşmamız iptal oldu. Bunun üzerine ben projemi eve götürdüm. Evde de çok böyle yüksek bir yere koydum ki yeğenim erişmesin. Staja gidiyorum, ben söylediğim gibi sağlıkçıyım. Stajdan geldikten sonra bir baktım ki kurumamış. Ve benim arka tarafı yetiştirmem lazım. Ve kartonu kaldırdığımda kartona yapışmış bir halde. Yapmam gereken şey o kartonu oradan almak. Ama benim gerçekten çok sabırsız bir insanım. Fark etmişsinizdir. Direkt mikrofonu bıraktım. Ya bir şey olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Sonra dedim ki Sevde, dedim, yapacak bir şey yok. Bunu halletmen lazım bir şekilde. Ve gidip o kartonu müziğe dayanarak, çünkü benim hayatımda müzik çok mühim. Cidden hislerimi böyle açıkça savurabildiğim tek yer müzik diyebilirim. Bir de sanat da var tabii. Öyle müzikleri açarak, biraz arabesk, biraz dertli şeyler açarak hallettim bir şekilde. Hocaya getirdiğimde çok berbat bir şey olduğunu söyledim ama öyle olmadığını söyledi bana. Çünkü gerçekten dönüştürebildiğimi fark ettim. Öyle yani insanlar kendilerini değiştirebiliyorlar ve içlerindeki şeyleri de değiştirebiliyorlar. Biz her an değişebiliyoruz. Bunları Harika. söylemek istedim. Teşekkür ederim sabrettiğiniz için bana. Umarım ben de sabırlı bir insan olurum daha çok. Okay, Sevde Koch is my name, and I had a piece of awareness in this workshop. Actually, I study healthcare,
and I do sports, and I'm also involved in arts. I'm also interested in arts. And when I told this to the trainer, Pinar, she was a little bit surprised and she was a little bit shocked. And then I thought to myself, everybody carries a gem within themselves, and it is only a matter of unlocking it and uncovering it. And you shouldn't really be looking at what other people are thinking of you and what other people are saying about you. By the way, I'm a little bit excited, and I'm making no sense, I know, said the speaker. I also learned a lot of things about patients in this workshop. I was working with natural leaves, and at this point, the speaker said she wasn't going to speak any further, and then she gave up. And then she continued. Natural leaves was what I was working with. I was going to place them on the back side of the lids, and then I wanted to create a resin out of them. This resin had to wait for 24 hours for it to dry. And there was going to be a meetup, but it had to be cancelled. For this, I had to take the resin with myself, and I took it with me to home. But I had to place it at a certain height so that my niece wouldn't be able to reach it. And after a while, I do internship, by the way, as a healthcare student. So when I got back home, I saw that it was dry at the end. I had to work on the back side of it, and I had to work with the cardboard, and I realized that I was quite impatient. And I said, well, let it be, I'll still work on it, I said to myself. And I started to listen to some music. It was a little bit dramatic music, sentimental music. And when I showed it to my trainer, I thought it was quite horrible. But then I also became aware that I was able to recycle something, transform something. So people can change things, and we can change ourselves. Anybody can change any moment. That's it. Çok teşekkür ederiz bu samimi paylaşımlar için. Gerçekten bu arada böyle şey de söylemek istedim sen müzik deyince. Bu atölyeler boyunca alt kat da gerçekten değişti, dönüştü. Yani pandemi sebebiyle 2 senedir sonuçta fiziksel alanlar kullanılamıyordu. Ama birden orası böyle gençlerin ürettiği darmadağınık, müziğin bangır bangır çaldığı çok güzel bir yere dönüştü tekrar. O yüzden böyle hep birlikte çok mutlu geçirdik süreci. Onu da söylemek istedim. Böyle bol müzikli, bol sanatlı bir üretim süreciydi, değil mi? Bu soruya başka yanıt vermek isteyen olur mu? Gene atölye deneyimleriyle ilgili. Genuine answer. When you were speaking about music, I also want to say that Altcut changed a lot too and transformed a lot too, because after the pandemic, we started to organize workshops in physical manner, and young people coming in, the area space itself being such a mess, music playing out loud. It was such a fun and happy experience for us, full with music and arts. And anybody else who would like to utter a few words? Son soruyu bekliyor. Kendisi çok centilmen olduğu için konuştuk aramızda çaktırmadan. Waiting for the final question as a gentleman. Peki o zaman ben son soruyu da sorayım ama hani konuşmamış arkadaşlarımız dilerlerse söz alsınlar. İkinci kez konuşmak isteyenler var, dürtüyorlar beni ama süremiz 30 dakikaydı. Çeviri de var, aflarını rica ediyorum. Ve son soruyu da sorayım. Aslında şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz bu Wowzers programı aynı zamanda gençlerin bu festivale katılımını, onların sesini duyurmayı amaçlıyor. Burada festival deneyiminizi biraz sormak istiyorum. Sizin açınızdan festival programında neler ilgi çekiciydi ve siz gelecek festivallerin organizasyonunda etkin bir şekilde yer alırsanız, kürasyonunda ne tür içerikler hayal edersiniz, neler yapmak istersiniz? Biraz da bunu konuşalım. Well, this is the final question, and those who haven't had the chance to speak, I'll give the word to them. But there are people who'd like to take the word for a second time who are poking me at the moment. But there is a consecutive translation, and we have 30 minutes, so I'd like to ask for their pardon. Well, in this Wowzers program, we've worked with the youth, young people, and our aim is to have their voices heard. But I also would like to ask them what was quite interesting for them as part of this festival program, and if they were to engage in the organization of the next year's program, what would they imagine?
Şimdi geliyor mu? Merhaba herkese, İlyas ben. Psikoloji okuyorum ben de. Hepiniz bugün buraya bir amaçla geldiniz açıkçası. Tüm dışarıda gördüğünüz vakıflar, dernekler, onlar da birer amaçla geldiler. Aslında konular ne kadar, aktiviteler ne kadar değişik olsa da tema hep aynı. Farklılıklara saygı, hoşgörü ve daha adil, eşit yaşanabilir bir dünya. Burada kimisi LGBT bireyleri savunarak ön plana çıkmaya çalıştı. Kimisi sanatı savunarak ön plana çıkmaya çalıştı. Kimisi hayvan haklarını savunarak ön plana çıkmaya çalıştı. Kimisi doğayı ön plana savunarak çıkmaya çalıştı. Ama tema hep aynıydı. Yaşanabilir bir dünya için çalışmak. Ben de 9-10 katılımcının arasında tek erkeğim. Ben daha önce hani bu tarz etkinliklerde hiç şey değildim, yabancı değildim. O yüzden atölyenin nasıl olduğunu da bilmiyordum. Sonradan iş çıkışı koştura koştura gittiğim zamanlar öğrendim açıkçası. Keyif de aldım, bayağı keyifliydi. Farklı birçok bakış açısı kazandım. Benim temel amacım hep şeydi. Şu an birçok STK'da yine aktif gönüllü olarak çalışıyorum. Hep beraber bir şeyleri yapabiliriz. Buradaki amaç zaten bilinçlendirme üzerineydi açıkçası. Bu yüzden bilinçlenelim, bilinçlendirelim diyerek herkese teşekkür ediyorum. My name is Ilyas. I study psychology. There was one single objective of the people here and of the festival here. The foundations, organizations that you see outside, they also had one single objective. And there were many different activities, for example, and they also had one single objective. It was all about respect and tolerance for differences, and it was all about a world that was fair and that was equal. Some people defended LGBTI rights, some people defended arts, some people defended animal rights, and some people defended nature, the environment in here. But the theme remained intact. It was all about working for an inhabitable world. And in this workshop, there were 10 participants, and I was the only man among them. And I ran to these workshops after work, and it was quite fun for me. I enjoyed it quite a lot. I've also been involved in the activities of certain non-governmental organizations. I also realized that we can do it in this workshop as well. So this is the awareness, one piece of awareness that I attained. We can do it. Teşekkür ederiz İlyas. Acaba bu tarafa da söz vereyim mi diye bakıyorum. İsterseniz eğer herhangi bir soruya cevap verebilir ya da tamam. Benim adım da Sena. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle bir festivalde görev alma fırsatı verdiğiniz için. Ben de kilimimizle ilgili farklı bir noktaya değinmek istiyorum. Herkes aynı şekilde kırmızı beyaz bir kilim yapmış olsaydı belki de o kadar dikkat çekici bir şey olmayacaktı ama herkes kendi farklı bakış açısıyla yapınca daha dikkat çekici bir eser ortaya çıktığını düşünüyorum. Farklılıklarımızı da güzeliz demek istiyorum. Süper, çok teşekkür ederiz. My name Ecem. is Sena. Thank you for this opportunity. I'd like to point your attention to one thing about our rug. If everybody here were to make a rug in red and white, it wouldn't be remarkable. It wouldn't really grab our attention. But our perspective, while coming into the picture, it becomes quite a striking piece. So this is why I would like to say that we exist and shine out with our differences. Thank you. Çok teşekkürler. Şimdi biz daha çok şey söylemek istiyoruz ama süremizi aştık. Ben toparlamak için bir Pınar'a vereceğim tekrar sözü. Pardon, merhaba diyor. Farklılıklar, siyaset okuyan var, hukuk var, mühendisler var, psikolog, işte sağlık, sinema, televizyon, hemşire, mimar, dişçi. Yani bu kadar farklı insan hep bir arada bunu yapmak benim için çok değerliydi. Çünkü genelde sanat ve tasarım öğrencileriyle çalışıyorum. Ama hiç öyle bir arka plana gerek yok aslında. Hani herkesin bir şeyler yapabileceğiyle ilgili ve hem tek tek bir şey yapmak, kendi dünyamızı koymak, ortaya koymak.
piksel mantığında olduğu için aslında hepsi bir araya geldiğinde de başka bir şey oluşturduğu için güzel oldu. Ben de çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum gerçekten. Elinize sağlık. Well, there were many people studying political sciences, law, engineering, healthcare, psychology. We had nursing students, architecture students, and dentists with us. Doing it with many different people was quite valuable for me. I normally work with art students actually, and it doesn't really matter what kind of background you have. We work in a pixelated form, and it also stood for something else, and that's why it was quite valuable. Thank you. Çok teşekkür ederiz bizi dinlemeye geldiğiniz için. Ben küçük hatırlatmalarla bitireyim. Wowzers ekibine sorularınız olursa eğer yarın da hem iklim müzesinde hem de sivil alanda işlerin, üretimlerin başında olacaklar. Gelip onlarla sohbet edebilirsiniz. Ben bu atölyeye emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. British Council'a, Jude Kelly de burada, kendisine de tekrar merhaba diyoruz. Alt kat ekibine, Irmak'a, Elif Naz'a, Zorlu ekibine ve herkese, sevgili Özlem'e, bütün ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bu ekibin bir araya gelmesine katkı koyan, el veren herkese iyi ki bir aradayız, iyi ki ürettik diyorum ve daha çok çok devamına. Çok teşekkürler. Well, thank you very much. Wowzers team will be at the Climate Museum and at the Civil Space tomorrow. We're working on with their practice. I would like to thank British Council. Jude Kelly is with us. I'd like to thank her as well. The team of Altkat, Elif Naz, Irmak, Zorlu, Özlem. It is great to be with you. Glad to have you. Glad to be with each and every one of you. Thank you. Hi, I just wanted to say on behalf of all the WOW team, how thrilling it is to meet you all and see you all doing these incredible things, including you. And when you said this is about having an opportunity to empower yourself, this is the thing. And then you realize that you can give someone else an opportunity to empower them. And this is what, when you say, we will get there if we generously give power to other people for their own power. So it was fantastic. Thank you. Ben bir şey söylemek istiyorum. Wow ekibi adına gerçekten çok heyecan verici bir deneyim oldu burada sizleri dinleyebilmek ve yaptığınız inanılmaz çalışmaları görme fırsatı da edindim. Burada bir noktaya değinmek istiyorum. Kendinizi güçlendirme fırsatı olduğunu dile getirmiştiniz bunun. Tam olarak böyle bir şey işte. Başka bir günde siz başkasının kendisini güçlendirmesine bir fırsat sağlayacaksınız bu sayede. Zaten öylece bir yerlere varacağız, oralara varacağız. Çok teşekkürler. And the best plastic bag.